Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bu videomuza Midas sponsor oluyor. SPK lisanslı Midas ile Amerikan borsaları, Borsa İstanbul ve Tefas fonlarına tek platformdan yatırım yapabiliyorsunuz. Ve de hep bugüne kadar Midas'ın yeniliklerinden bahsettim. O yenilikleri devam ediyor. Yani bu haftada şeyler var. Ama bir de Midas'ın kampanyası var. Kampanyadan bahsetmek istiyorum. Kampanyadan öncelikle nasıl haberim olduğunu söyleyeyim. Size dedim ya, uzun bir süre hedge fonlar yükselişler satış fırsatı deyip sattılar ve o yükselişi kaçırdılar. Kaçırdılar ama baktılar artık iş öyle değil. Alıma geçtiler. Alıma geçtiklerini düşündüğümü söyledim ve size alım önerdim Nasdaq'ta ve kendim de aldım tabii ki. Kendim de aldıktan sonra ertesi gün bana bir telefon geldi. Siz dediler para göndermişsiniz. Evet, gönderdim ve o parayla da bir şeyler aldım. Para boşta durmuyor. Tamam dedi, siz sadece para gönderdiniz ya. Evet. Bu yeterli. Nasıl yeterli? Yani dedi şu şeyi açın. Açtık, baktık. Gönderdiğimiz para 1 milyon liranın üzerindeymiş. 1 milyon liranın altına düşmediği sürece bu para 90 gün içerisinde, ki ben daha fazla göndermiştim zaten, bir kampanyaya katılmış olacağız. Kampanya nedir? Kampanya da şu. İşte bu 90 gün boyunca, yani hesapta 1 milyon lira dursun. Yani 1 milyon lira gönderiyorsunuz. Hesapta duruyor. AirPods Pro 2 kazanıyorsunuz. Direkt kazanıyorsunuz. Yani çekilişsiz, kurasız, anladığım kadarıyla o şekilde kampanyadan faydalanmak için yapmanız gereken işte Midas'ta hesap açıp 1 milyon liradan biraz fazla göndermeniz lazım ki 1 milyon liranın altına düşmesin tabii ki. Ve ondan sonra da bu 1500 kişiyle sınırlıymış. Yani ilk gönderenlerden olursanız bu böyle bir şey kazanıyorsunuz. Bakalım, ben de kazanacağım. Belki o zaman takarım burada, size gösteririm. Yani böyle bir sponsorumuzun kampanyası var. Hazır yani Amerika'da alım öneriyorsak, Amerikan borsasında siz de böyle düşünüyorsanız, QQQM alayım falan gibi bir şey yapıyorsunuz, kafadan bir de böyle bir işte noise cancelling özelliği de olan active noise cancelling, güzel bir şey, etrafta veren gürültüleri falan duymayayım diyorsanız iyi bir şey yani. Öyle bir şeye sahip olacaksınız. Güzel bence. Şimdi bugün Amerika'da büyüme verisi açıklandı. Eksi 0.2 beklenirken 0.5 oldu. Daha da kötü büyüme. İşte efendim tarifeler yüzünden oldu da ithalat öne çekildi de falan, bunlar açıklamıyor. Yani burada çok fazla parasal daralma oldu. Powell bu işi çok fazla uzattı. O yüzden oldu. Şimdi bu durumda Powell insafa gelecek mi? Bu söz konusu. Aynı zamanda bu Powell gitmeden Trump diyor ki ben bir kişiyi şey yapayım, aday göstereyim, şimdiden açıklayayım. Yani benim kendi adayımı. Bunlar da var. Bakalım Powell insafa gelecek mi? Market Watch'taki bir makalede eğer Haziran ayın enflasyonu da gene böyle beklentiden düşük gelecek olursa Powell üzerinde baskı artar deniyor. Doğru. 5 tane enflasyon verisi açıklanmış. 5'i de beklentiden daha düşük gelmiş. Hep daha fazla olacak zannedilirken enflasyon daha düşük gelmiş. Üstüne bir de ilk çeyrek böyle Trump'ın tarifeleri vardı da bilmem neyle açıklanamayacak kadar kötü gelmiş. Ne yapıyorsun diyecek piyasa adama. Yani bırak burada işte Trump haklı falan, onları bir kenara bırakın. Ne yapıyorsun sen diyecekler. Yani nedir derdin? Tamam mı? Enflasyon 2,5'dan da aşağı gelmiş. Sen hala 4,5'tasın faizde. Ve daralma başlamış. Daha ne olmasını bekliyorsun? İlla ki 2'yi gördükten sonra mı indireceksin? Yani 2,5 yeterli değil mi biraz indirim yapmak için? O şekilde bakalım, göreceğiz ama ben piyasanın bunu pozitif yorumlayacağını düşünüyorum. Tabii bu bahsettiğimiz piyasa bizim piyasa değildir. Yani onu bir kere anlayın. Borsa İstanbul değildir. Borsa İstanbul'da bugün ne var? Pazartesi ne olacak hikayesi var. Pazartesi ne olacak? Bakın hareketli ortalamaya kadar geldi. Oradan geri dönüyor şimdi.
Pazartesi ne olacak? Pazartesi ay sonu. Ay sonlarında satış gelebiliyor borsaya. Diğer siyasi şeyleri bir kenara bırakın. Yani hiçbir şey olmasa bile ay sonlarında biraz satış gelebiliyor. Sonra ay başında da bir bakıyorsunuz alıyorlar. Yani her zaman olmuyor. Böyle bir şeyin garantisi yok ama çoğunlukla olduğunu görüyoruz yani. Dolayısıyla böyle bugünden satayım, pazartesi param gelsin. O parayla da ona göre belki salı günü alırım falan diye düşünen adamlar olabilir. Yani o borsa bu borsa değil. O borsa hangi borsa? O borsa Amerikan borsası Dow Jones güzel bir daha önceden çizmiş olduğumuz 43.262 direncine geldi. Dow Jones bakın zirvesinden bayağı aşağıda bulunuyor. S&P 500 artık yükselişine devam ediyor. Zirvesine çok yaklaşmış durumda. Neredeyse gelecek. Nasdaq eski dün zirveyi geçmişti gün içerisinde. Bugün de bir ara geçti. Bugün de zirveyi geçti. Geri geldi ama şu anda yani şöyle görüldüğü üzere yeni bir zirvede bulunuyor. Gün içi zirve değil ama yani zirvede bulunuyor. O yüzden ne diyoruz? Nasdaq alın. O yüzden ne diyoruz? QQQM alın. Bir sürü soru geliyor. Şöyle QQQ var, böyle bilmem nesi var. Bir de bunun şöylesi olmaz mı? QQQM. Bitti. Bunu alın. Bundan başka sektörel bir de bir şey yapsaydık, bir de bize bir hisse söyleseydin, bak ne diyorum? QQQM. 4 tane şeyden olacak. Bu kadar. Bu kadar. Nasdaq'a yatırım yapıyorsun. Hisse seçmekle uğraşmıyorsun. Onların riskini almıyorsun. Arkana yaslanıyorsun ondan sonra. O Powell insafa gelecek. Piyasada bunu fiyatlayacak. Ben öyle düşünüyorum. Diyelim ki yanıldık. Powell da insafa falan gelmedi. Faizleri de indirmeden hadi dedi ben Jackson Hole'a gidiyorum dedi. 2 ay daha beklersiniz. Nasıl olsa inecek yani. Öyle. Peki kripto parası tarafı, kriptoda ne dedik? Bitcoin al. Tamam. Hala al diyor muyuz? Hala aynı fikirde misiniz? Hala aynı fikirdeyiz. Bitcoin al. Ethereum ne dedik? Şu artık şu aşamada 2454 geçilmeli. Geçildi mi? Geçilmedi. O zaman bekle. Alma. Ripple 2.19 direncinden geri geldi. Alma. 2.11 destek. Destek kırılırsa sat. Destekten yukarı dönerse o zaman al diyebiliriz belki. Yani kripto paralar tarafı da bu şekilde. Amerikan 10 yıllıklara bakacağım. Amerikan 10 yıllıklarda düşüş var. Güzel. Düşüş olmasını seviyoruz. Faizler azalıyor. Bu önemlidir. Demek ki faizlerin düşebileceğini düşünüyor piyasa. Güzel. TLT alayım mı? Alabilirsiniz. Şu 4.16 oluncaya kadar düşüşlerde alım önereceğim. 4.16 gördüğünüz bu kırıldıktan sonra da daha da alım falan önermeyeceğim. Amerikan 10 yıllık yorumlarımız al-sat yorumu olmaktan çıkacak öyle bir zamanda. Yani halen daha fırsat var almak isteyenler için. Altında sat tavsiyemiz vardı. Var. Halen de var. 24 Nisan'da vardı. Şimdi bugün kaçmış? 26 Haziran. Ne kadarmış 24 Nisan'da bu şey? 3340. Yani gün içerisinde 3330 diyelim sonra. Şimdi 3319. Daha da aşağısında bulunuyor. Satayım da ne alayım? Altın satılır mı? Elimizde fiziki altın var. Bilmem ne var. Satın, gümüş alın dedik. Değil mi? Satayım da ne alayım? Sat, gümüş al. Ya da para piyasası fonunda dur. Para piyasası fonunda durmak istemiyoruz. Faiz. O zaman gümüş alacaksınız. Bu kadar basit. Gümüş ne dedik? Beğeniyoruz. Ne kadar beğeniyoruz? Güzel işte beğeniyoruz. Çıkıyor işte. Güzel değil mi? Yolunda. Al dedik mi dedik tekrardan. Bugün de alayım mı? Bugün de al. Güzel yani. Bir şey yok. Bir sıkıntı yok. Gümüşü de beğeniyoruz. Arkadaşlar altın aldırdım size. Aldırdım. Sonra sattırdım. Kârı cebinize koyun dedim. Değil mi? Herkes kazandı. Herkes kazandı. Nasdaq'a yatırım yapan şu anda herkes kazandı. Çünkü zirvede zaten daha yani düşük bir şeyden daha yüksek bir şeyden Nasdaq almanıza imkan yok. Para piyasası fonunda tutun paranızı dediğimde zaten
dolar bazında bir şey kazandınız. Hani enflasyona yenik düştü falan. Onlar ayrı hesaplar. Ama dolar bazında kazandınız. Yani para piyasasından kazandınız, altından kazandınız, Nasdaq'tan kazandınız. Şimdi gümüşten de kazanıyorsunuz. Çok az bir şey kalmış zirvesine şu şekilde bakıldığında. Yani şöyle ne kadar kalmış zirvesine şöyle bakıyorum. %1.71. O da eğer 17 Haziran'da aldıysanız yani ya da işte şöyle 9 Haziran'da aldıysanız yani diğer zamanlarda aldıysanız illaki kârdasınız. Biraz rahat olun ya. Dünya savaşı çıkıyor. Yok bilmem ne oluyor. Trump şunu dedi. Bilmem kim böyle dedi. Biraz rahat olun arkadaşlar. Biraz rahat olun. Macera aramayın. Böyle şey hesaplar yapılıyor. %30 gümüş olsun mu bilmem ne olsun mu. Yani böyle hesaplara da gerek yok. Ahiret sualleri de sormayın. Euro satıp gümüş alalım mı? Euro satıp bilmem Nasdaq alalım mı? Bunlara da gerek yok. Alın, tutun. Değil mi? Bu işlerde rahat edin yani. Daha fazla sıkıntıya sokmayın kendinizi. Tamam mı? Amerikan borsasında yatırım yapmak istiyorsanız işte Midas hazır kampanya da var. 1 milyon liranın üzerinde bir para gönderip de yatırım yaptınız. O parada değer kaybetmedi. Umarım Nasdaq değer kaybetmeyecek. Siz de çekmediniz. 90 günün sonunda da o para o şekilde kaldı veya daha fazla. O zaman ilk 1500 kişi arasında da olursanız işte bu şeyi de kulaklığı da almış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Bugünlük de bu kadar.